Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tampon kullanımı. Tampon nasıl kullanılır? Kullanılmalı mı? Zararları nelerdir? Bunları konuşacağız. Aslında hijyenik pede alternatif tercih edilen bir yöntem ve birçok kadının da kullandığı bir yöntem. Tampon aslında nasıl kullanılıyor biliyor musunuz? Kadın adet gördüğü zaman vajinadan dışarıya kan tahliye oluyor. Vajinanın girişinde takıldığı için tahliye olmadan emilmesini sağlıyor. Ondan dolayı da konforlu bir kullanım imkanı var. Vajina kasları tarafından da böyle tutulduğu için öyle aşağıya düşme olasılığı son derece düşük. Aynı zamanda sızıntı problemi de çok fazla yaşatmıyor ve aktiviteye de izin vermenize sağlıyor. Yani spor yapan kadınlar sıklıkla tercih ediyor. Hareket özgürlüğü sağlıyor çünkü. Uç bölümünde bir ip var. O uç bölümdeki ip hem takılmasını hem sonradan çıkarılması için özellikle yerleştirilmiş. Ondan dolayı da kolay. Peki kimler tampon kullanır? Kimler kullanmaması gerekir? Tampon kullanırken nelere dikkat etmek lazım? Bu videomda ben bunları anlatacağım size. Piyasada çok farklı markaların çok sayıda üretilmiş tamponu var. Bilinen markalardan genel olarak almanızı çok tercih ediyorum. Ve özellikle de eczanede satılan ürünleri öneriyorum. 3 farklı boy tampon var. Small, medium, large diye. Peki bunu niye böyle yapmışlar? İşte adet döneminizdeki kanama yoğunluğunuza göre bunu ayarlamışlar 3 boyu. Diyelim ki kanaman çok yoğun değil, küçük boy. Kanaman çok fazla. O noktada da büyük boy ya da orta boyu kullanabiliyorsun. Ondan dolayı da böyle bir büyüklük var. Ya işte adetin başında az kanaman oluyorsa küçük boy, adet ortasında yoğun kanaman oluyorsa büyük boy, sonunda gene az kanaman oluyorsa küçük boy tamponu kullanabilirsin. Tamponlar %100 pamuk materyalden üretiliyor. Bazıları var ki işte petrol artı ürünlerden üretilebiliyor. İşte onun için de bilinen markaları alıp arkasında pamuk mu değil mi diye etiket okuyuculuğu alışkanlığı edinmeniz sizin için iyi olur. Şimdi ambalajı açtıktan sonra hijyenini kaybediyor. Onun için ambalajı açılana kadar hijyenik formunu koruyor. Yumuşak bir forma sahip. Kullanırken rahatsızlık yapmıyor. Çünkü çok son derece yumuşak. Ağrı yapmaz, acı yapmaz, batma yapmaz, yanma yapmaz. Eğer ki takarken acı yapıyorsa, ağrıya neden oluyorsa bir, size uygun olan boy olmayabilir. 2, takarken rahatsızlık nedeni oluyorsa sizde bir vajinal enfeksiyon, bir mantar enfeksiyonu olabilir. Bunlar o an manaya gelir. Yani aslında tamponun böyle bir yapıcı etkisi yok. Böyle bir durum yaşıyorsanız o noktada jinekoloğa gitmenizi istiyoruz. Eğer kanamanız fazlaysa büyük boy tamponu kullanın. Diyelim ki kanamanız çok fazla ama siz küçük boy tampon kullandınız. O noktada sızıntı yaşayabilirsiniz. Ondan dolayı da kanama günlerinize göre sızıntı durumu yaşamamak için kanamanıza göre bir boy kullanmanız sizin için daha iyi olur. Mutlaka kaliteli bilinen markaları kullanın. Kullanmadan önce o etrafındaki ambalajı açın. Daha öncesinde açarsanız o hijyenik yani sterilitesini kaybediyor. Tamponu nasıl takıyorsunuz? Aslında kullanımı ilk başta böyle bir zor gibi olabiliyor ama birkaç kullanımdan sonra alışamayan kadın yok. Takılması da çıkarılması sırasında da aslında kadınlar bir sıkıntı yaşamıyorlar. Hijyen koşulları çok önemli. Mutlaka tamponu takmadan önce sevgili kadınlar ellerinizi 3 dakika sabunla yıkayın, steril edin. Ambalajı açtıktan sonra hiçbir yere tamponu temas etmeden en rahat ettiğiniz pozisyonda vajinanın içine doğru itebilirsiniz. Çoğu kadın şöyle takar. Bir bacağını klozetin üzerine koyar. Ondan sonra tamponu iter. Bazı kadınlar klozete oturma pozisyonunda takabiliyorlar. Bazı kadınlar da yatarak tamponu takabiliyorlar. Ama en çok genellikle klozetin üzerine bacağını koyup alttan takma şeklinde. Size hangisi rahat olacak kendiniz deneyerek göreceksiniz. Şimdi tamponu takarken arkasında böyle bir ip var. Beyaz pamuk bir iptir. Takmadan önce mutlaka o ipi kontrol edin. Yani bir çekin, kopuyor mu? Ya da hafifçe çektiğinizde kopuyorsa o ürünü kullanmayın. Bu emniyeti kontrol ettikten sonra pamuklu kısmı yavaşça içeriye doğru itmeye çalışabilirsiniz. Ve o ip de dışarıya, vajinadan dışarıya bir miktar çıkması gerekiyor. Aslında tamponların hepsi silindir şeklinde üretilmiş. O ambalajının etrafında plastik bir aparatı var. O plastiği itiyorsun, sonra plastiği çekiyorsun. Takılması da artık çok kolay. İlk üretilenler gibi değil. Bazen kadınlar heves ediyorlar tampon takmaya. Vajinaya dokunamıyorlar, vulvaya dokunamıyorlar. Özellikle toplumumuzda çok fazla. Vajinanın içinde böyle yabancı bir histen dolayı bir gerginlik yaşıyorlar. Ondan dolayı da pelvik taban kaslarını kasabiliyorlar. Yani makat kaslarını kasabiliyorlar. O noktada tamponun takılması zor olabilir. Onun için olabildiğince sakin kalın. Pelvik taban kaslarınızı kasmamaya çalışın. Elinizden gelmiyorsa kasmak, o noktada ıkınarak vajina girişini açabilirsiniz. Böylelikle rahatlıkla itebilirsiniz. Tamponunuzu sol elinizde alın.
Sağ elinizle iç dudakları yana doğru aralayın. Ardından tamponun ipi aşağıya kalacak şekilde ileriye doğru yavaşça itin. İp kısmının bir kısmı vajina içinde olmalı, bir kısmı dışarıda olmalı. Daha sonra vakti geldiğinde o ip kısmından çekerek dışarıya çıkartıyorsunuz. O ipin tamponlara konuluş amacı bu. Genç kızlar heves ediyorlar tampon kullanmaya. Peki bu noktada bekareti olan, himeni açılmamış bakireler tamponu adet dönemlerinde kullanabilir mi? Aslında en çok merak edilen konulardan birisi bu. Biz açıkçası kullanmasını önermiyoruz. Çünkü himenin bütünlüğünün kaybetmesine yol açabilir. Yani kızlık zarı bütünlüğünü kaybedebilir. Himen dokusu vajina girişinin yaklaşık 1,5-2 santim yukarısında. Hafif esnek bir dokuya sahip olsa da vajinanın içine bir cisim girdiğinde zarar görebilir veya çıkartılırken zarar görebilir. Ondan dolayı da sevgili genç kızlar, size kötü haber. Siz hijyenik pet kullanmaya devam etmeniz bence sizin için uygun olandır. Her ne kadar bazı markalar böyle reklamlarda kullanıyorlar, diyorlar ki işte bakireler için üretilmiş tampon çeşitlerimiz var filan diye, bunu unutmayın. Himen zarar görme olasılığı var. Bunu göz önünde bulundurun, ona göre karar verin. Tamponun kullanılması sağlıklı mı? Tabii ki sağlıklı ama bazı hususlar var. Onlara dikkat etmek gerekiyor. İşte ona dikkat ettiğiniz zaman kullanımı son derece sağlıklı. En önemlisi tamponu kullanmadan önce ellerin mutlaka yıkanması gerekiyor. Elleriniz hiçbir yere temas etmeden tamponu açacaksınız. Kullanmadan hemen önce ambalajını çıkaracaksınız. Bazı kişilere sakıncalı mı? Çok unutkan biri taktı, unuttu. Mesela ona istemiyoruz. Çok unutkan kişinin takması kötü olabilir. Onun için sakıncalıdır. Normal koşullarda konforlu bir ürün. Kıyafet seçimini çünkü rahat yapıyorsun, sızıntı olmuyor, işte spor aktivitene devam ediyorsun, günlük yaşantının konforunu arttırıyor, egzersizini yapıyorsun, takıp denize girebiliyorsun, takıp havuza girebiliyorsun, koku problemi yok petteki gibi. Yani ondan dolayı da birçok avantajı var. Zararlı olmasının nedeni hijyene dikkat edilmemesi, doğru kullanılmaması ve zamanında çıkarılmaması. Yani bu hususlara dikkat etmediğiniz noktada size zarar verebilir. Ellerini yıkadıktan sonra tamponu yerleştirdin. Belirli sıklıkla değiştirmen gerekiyor. İşte bu konu önemli. Yoksa ciddi bir sağlık sorunu gerçekten yapar. 2 saatte bir değiştirmeyi öneriyoruz. 4 saatten uzun süre içeride kalmasını çok tavsiye etmiyoruz. Yerleştirdim ama işte spor yaparken düşer mi, koşarken düşer mi? Aslında vajina kasları tamponu tuttuğu için düşme olasılığı çok zayıf. Onun için kafanıza bunu takmayın. Kullandığınız zaman zaten göreceksiniz petten çok daha konforlu. Tamponları özellikle yaz aylarında 2 saatte bir değiştirmenizi öneriyoruz. Diğer zamanlarda 4 saatte bir değiştirebilirsiniz. Kanama yoğunluğunuz fazlaysa o zaman daha sık da değiştirebilirsiniz ama unutmayın 6 saatten uzun kalması özellikle yaz aylarında ciddi sorunlara neden olabiliyor. Diyelim ki akıntın var, onun için kullanacaksın. Hayır, kullanma. Bunu adet için yapmışlar. Yani akıntıların, senin bir vajinal enfeksiyonun var, ona bağlı akıntı var. Onu durdurmak için kullanıyorsun. Aslında içeride bakterilerin çoğalması için bir rezervuar yaratıyorsun. Bu doğru değil. Enfeksiyonu arttırır, çoğaltır. Onun için ya da günlük fizyolojik akıntılarda kullanılmasını çok tercih etmiyoruz. İç çamaşırınıza zaten o fizyolojik akıntı akacak. Bunu engelleyemeyiz, engellememeliyiz de zaten. Çünkü laktobasillerin oluşturduğu bir vajinal flora akıntısıdır. Onun için de akıntı sırasında kullanmıyoruz. 6 saatte en geç 4 saatte bir, ideali yaz aylarında 2 saatte bir tamponu değiştiriyoruz. Unutulan tampon vajinaya ne zarar verir? Unutulması zararlı çünkü toksik şok sendromu dediğimiz bir sendrom var. Birazcık bahsetmek istiyorum. Stafilokok diye bir bakteri var. Bu Staphylococcus aureus bakterisi unutulan tamponun bulunduğu bölgede ürüyor ve bazı toksinler salgılıyor. İşte bu toksinler de vücuda zarar veriyor. Çok tehlikeli bir hastalık. Yüksek ateş oluyor. Boğazınızda ağrı, başınızda ağrı, eklemlerinizde ağrı oluyor. Cildinizde kızarıklık olabiliyor. Mide bulantısı, kusma olabiliyor. Bilinç bulanıklığı oluyor. İshal olabiliyorsunuz. Eğer bu saydığım semptomlardan biri sizde varsa ya da birkaçı varsa ve beraberinde de tampon kullanıyorsanız mutlaka tamponu çıkarıp hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. Toksik şok sendromu bizim en korktuğumuz sendromlardan birisidir. Bir de kimler tampon kullanmasın? Şimdi alerjik reaksiyon riski varsa tampona karşı kullanmasın. Adet kanaması dışındaki olan kanamalarda diyelim ki düşük yaptı kanaması var ya da kürtaj oldu kanaması var ya da rahimden parça alındı kanaması var. İşte o zamanlarda kullanmayın.
ve bir de gece kullanmayın. Dedik yani 2 saatte bir, 4 saatte bir değiştireceğiz. Şimdi sen gece kalkıp tamponunu değiştireceksen saat kurup okey kullanabilirsin ama işte akşam 11-12'de yatıyorsun, sabah 8'de kalkıyorsun. 8 saat tampon içeride kalması sizin için uygun değil, tehlikeli şeylere neden olabilir. Ama günlük yaşantınızda kullanmanızın hiçbir mahsuru yok. Evet efendim, tamponla ilgili detaylı konuştuğumuz bir videonun daha sonuna geldik. Tampon kullanan kadınlara bu şekilde kullanmalarını tavsiye ediyorum. Kullanmayan kadınlara da bir şans vermelerini tavsiye ediyorum. Ama söylediğim bu önlemler eşliğinde. Bu konuyla ilgili merak ettiğiniz şeyleri yoruma yazmayı, merak ettiğiniz başka konularla ilgili videolar çekmem için yine yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın efendim. Sağlıklı, keyifli, huzurlu günler diliyorum efendim.